Saldırının yani suikastin gece saat 2 civarında Tahran saatiyle olduğu biliniyor. Bundan burada birçok kaynaktan doğrulanmış durumda. Fakat mesela saat 5.50'ye kadar, biraz önce sen de okudun, 5.50'ye kadar bir duyuru yok İran tarafından. Yani yaklaşık 3 saat 50 dakika bu saldırının neden olduğu, nasıl olduğu, ne yapıldığına dair bir açıklama dahi yapılmamış. Yani İlk duyduğumuz saat 5.50 civarı, zaten 6 çeyrek gibi CNN Türk'te yayına başlamıştı o anlamda. Ama asıl mesele hani suikastin neden bu kadar geç duyurulduğu meselesi zaten bir soru işareti. Bu neyi hatırlatıyor? Hatırlarsan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran'ın eski Dışişleri Bakanı Abdullahian'ın öldüğü helikopter kazasında da bu konu geç açıklanmıştı, saklanmıştı. Şimdi bu saldırının saatiyle ilgili ve saatinden sonra neden açıklanmadığı ile ilgili bir sıkıntı ortaya çıkarıyor. Onun dışında şöyle bir şey de var. Yani burada bir istihbarat zaafı olduğu ortada. Zaten o kişinin orada işte Gaziler Konutu denilen o bölgede, Tahran'ın kuzeyinde olduğu iddia edilen o bölgede olmasının bir istihbarat açığı olduğu biliniyor. Şimdi 3 olasılıktan bahsediyor. Başka bir ülkeden füzeyle, ki İran'ın ilk açıklamaları bu yöndeydi. Bunun üzerinden konuşuluyor. Başka bir ülkeden uzun menzilli füze atılma ihtimali değerlendiriliyor. Bunun üzerinden konuşuluyor. Bu biraz hani zor bir olasılık gibi görünüyor bir taraftan. Öbür taraftan bazı İsrail kaynakları işte bunun bir denizaltıdan atılan füzeyle söylüyor ama bu da çok kolay görünmüyor. Bu tür operasyonları Amerikalılar işte Körfez Savaşı sırasında nasıl söyleyeyim, savaşın propagandasını yapmak için denizaltıdan ya da büyük işte gemilerden füze atarak yapıyorlardı ve bu görsel açıdan da işte savaşın sonucunu etkileyecek görsellere yol açıyordu. Açıkça söylemek lazım. Bu olasılık bir ihtimal. Bir F-35 konusu var. F-35 ile işte İran hava sahasına sızılması, biliyorsun F-35'lerin radar da görünmeme durumu olduğundan bahsediliyor ve bunun üzerinden F-35'lerle bir saldırıdan bahsediliyor. Bu da olasılık olarak çok mantıklı görünmüyor. Neden? Çünkü işte füzenin 2 kilometre yakından atıldığı iddiaları da var. O da şöyle bir şey sebep. Yani İran'ın içinden. Tabii. İşte drone saldırısı, SİHA saldırısı üzerinden konuşuluyor ki aslında bu olasılık İran istihbaratının güvenliğinin ne kadar zayıfladığını, bu işte hani tırnak içinde hani ne kadar çuvalladığının da göstergesi. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü bu SİHA'nın kalkması, oraya varması ancak ülke içinden ya da drone'un kalkması ülke içinden olabilir ihtimali üzerinden konuşuluyor. Yani şöyle anlatalım, bir drone kalkıyor, işte üzerinde tank savar güdümlü füze var, işte ısı güdümlü füze var. O füzeyle işte İsmail Haniye'nin olduğu konuta gidiyor. 2. katta olduğu söylentileri de var, 2 ya da 3. kat. Orada yatak odasına kadar giriyor ve yatak odasında etkisiz hale getiriliyor. Hani tırnak içinde çok temiz bir suikast görüntüsü olduğu iddiası da var. Bu CNN International muhabirinin açıklamalarında da var. Şöyle diyor, açıkça söyleyeyim, muhabirin ifadesi şu: bir insansız hava aracı, CNN muhabirinin, füzeyi tam olarak İsmail Haniye'nin İran'daki yatak odasının penceresinden içeri fırlatmış. Bu suikastçinin çok büyük bir istihbarat hakimiyetine sahip olmasını gerektiriyordu diyor. Yani bu ifade şöyle bir şey yol açıyor. İran'da bu konuda üst düzey bir istihbarat açığı olduğu ortaya çıkıyor. Bu istihbarat açığının Haniye'nin ölümüne yol açtığı iddiası var. Şimdi Haniye niçin oradaydı? Haniye İran'ın yeni Cumhurbaşkanı... Onları birazdan konuşalım mı? Bir sıcak bölgeye de sen tamamlayınca dönelim. Tamam. Siz İran'ın Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanı yemin töreni için oradaydı. Parlamentoya gitti, işte zafer işaretleri yaptı ve görsel üzerinden mesajlar verildi. Fakat işte özel konuta, savaş gazileri denilen o özel konuta geçtiğinde bu iş oldu. Söz sen. Şimdi zamanlamasını da birazdan sana soracağım. Önemli bir noktaya girdin ama bir sıcak bölgeye de bakalım. Şimdi Ümit Uzun,
Şimdi İsrail'in Hizbullah ve Hamas'a yönelik saldırıları orada nasıl baskı buldu, yankı buldu? Bununla ilgili nasıl izlenimlerin var? Bize bir notlarını aktarır mısın? Evet, burada gergin bir bekleyiş var, onu söyleyelim. Aynı zamanda da hareketli anlar da yaşanıyor. Gün boyu bu alandayız. Burası saldırı noktası. Ali Kahraman'la birlikte az önce, dakikalar önce burada çok hareketli anlar yaşandı. Bunda kritik bir nokta var burada. Şöyle ki sabah saatlerinde bir haber geldi. Şimdi bu Hizbullah'ın üst düzey komutanının öldüğüne yönelik ilişkin açıklamalar var. Evet, ama cenazenin nerede olduğuna yönelik henüz bir bilgi yok. Birkaç bilgi var. Bunlardan biri de o Hizbullah'ın üst düzey yöneticisinin Fuat Şükrü'nün enkaz altında olduğu yönünde. Şimdi burada az önce gün boyu bir arama kurtarma çalışması yapılıyordu. Ve binada, o yıkılan binada az önce, dakikalar önce burada tüm Hizbullah mensupları bir anda motosikletlerine bindiler ve hızla buradan uzaklaştılar. Aynı zamanda ambulans bekledi kapıda ve ambulansla birlikte kapıda hızla ilerlediler. Bu sırada da basın mensupları hemen bu noktada bekliyor basın mensupları. Bütün Hizbullah mensupları basın mensuplarının yayın yapmasına izin vermedi. Kameralara ellerini koydular. Hatta bir Arap medyasından bir basın mensubunda burada şiddetli bir şekilde tartışma, hatta saldırıya vardı boyut. Burada da anlayabiliyoruz ki aslında o sabah saatlerinde, öğle saatlerinde geçen bir haber. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam eden kişinin Fuat Şükrü olduğu yönünde, ki buradaki hareket çok ciddiydi ve sanırız bu da ihtimaller arasında artık enkaz altından az önce çıkarılan kişi Fuat Şükrü olabilir. Çünkü burada geceden itibaren enkazda bir arama kurtarma çalışması yapılıyordu. Az önceki bu hareketli anlar da bunun güçlü bir iddia olduğu yönünde. Çünkü çok sert, çok agresif bir şekilde burada basın mensuplarının görüntü alınmasına izin verilmedi. O yüzden biz yayınımıza biraz sokağın başından başlamak zorunda kaldık. Şimdi sakinleşti. Dün akşamdan itibaren Ümit, aslında hep bu oluyordu. duyuyorsan, burada herhangi bir şunu müdahalede, söylemek herhangi lazım. bir enkazdan Şimdi bir kişi çıktığında anlatmak direkt açısından da basın söylemek mensuplarının lazım. görüntü almasına izin verilmiyordu. Ümit, şunu söylemek lazım. Şimdi dün akşam Hizbullah'ın işte Beyrut'taki merkezi olan Dahiye bölgesindeki, oraya Hizbullah üçgeni denir. Orada bir dronlu saldırı yapıldı bir binaya. O binada Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuat Şükür'ün hatta 2 ya da 3 numarası olduğu belirtildi. Fakat önce öldürüldü denilmişti, fakat daha sonra öldürülmedi ifadesi ortaya çıkmıştı ki Hizbullah hayatta açıklaması yapmıştı. Şimdi senin verdiğin bilgiye göre o kişinin de o enkazda kaldığı, ölmüş olabileceği iddiası üzerinden konuşuyoruz bu konuyu. Dünkü işte saldırısı, Beyrut saldırısı, Fuat Şükür çok önemli, kritik bir isim. Genelkurmay Başkanı gibi tanımlanan bir isim Hizbullah açısından. Bugün de sabahleyin İsmail Haniye, Hamas'ın en tepedeki ismi, siyasi liderliğinin en tepesindeki isminin öldürüldüğü bir durum mu var ortaya çıkıyor. Yani orada şu anda baktığımızda o ismin, yani Fuat Şükür'ün enkazdan çıkarıldığını mı söylüyorsun? Tam olarak bunu anlatmak açısından tekrarlıyorum. Siz de söylediğiniz gibi İdris Arıkan aynı şekilde bu ölüp ölmediğine ilişkin bilgilerle ilgili ilk bilgi öldüğü yönündeydi. İkinci bilgi Hizbullah'tan geldi, ölmedi, amacına ulaşamadı İsrail diye. Üçüncü bilgi ise hastanede olduğu, cenazesinin hastanede olduğu ve hastanenin çevresine geniş güvenlik önlemleri alındığı yönündeydi. Ve son olarak dördüncü bilgi öğle saatlerinde bu binadaki enkazın altında kaldığı yönündeydi. Ve çünkü burada hiçbir yaralı kalmadığı bilgisi var. Ama sürekli olarak arama kurtarma çalışması yapılıyor. Bunun dışında bir bilgi yok. Ve bu arama kurtarma çalışmasının da işte bu enkazda Fuat Şükrü'nün kaldığı yönündeydi. Ve az önce burada, dakikalar önce çok hareketli anlar yaşanmasının nedeni de bu iddiaları güçlendiriyor. Çünkü Hizbullah'tan herhangi bir açıklama gelmedi. Cenazeyle ilgili, ölüp ölmediğiyle ilgili net bir ifade yok. Sadece amacına ulaşılamadı denildi ama az önce burada binanın önünde arama kurtarma ekipleriyle birlikte enkazdan çıkarılan bir kişi
ambulansla birlikte buradan götürüldü. Saatler sonra o enkazdan çıkarıldı. Çünkü burada hummalı bir çalışma yürütülüyordu. Sessizlik vardı. Biz hatta şöyle diyorduk burada Yetkililerin de baktığımızda. zaten çekim Eğer ki yapmasını bu enkazın istemediğini altında söyledi. Hizbullah'ın bu güçlü yöneticisi varsa buradaki sakinlikle bir tezat durum söz konusuydu.